Şu anda elinizi bir masanın üzerine koyduğunuzu düşünün. Size göre ortada çok açık bir gerçek vardır. Masa katıdır, eliniz gerçektir, arada temas vardır. Gündelik hayatın en sağlam bilgisi budur. Fakat modern fizik aynı sahneye çok daha tuhaf bir yerden bakar. O masanın büyük kısmı boşluk gibi davranır. Katılığı veren şey küçük sert parçaların birbirine çarpması değildir. Katılığı veren şey alanlar, kuvvetler, kuantum kuralları ve parçacıklar arasındaki ilişkidir. İşte bu yüzden Frank Wilczek gibi bazı fizikçiler gerçekliği artık yalnızca madde kelimesiyle anlatmanın yetersiz kaldığını söyler. Bu madde yoktur demek değildir. Gördüğümüz madde sandığımız kadar temel değildir demektir. Masanın, taşın, bedenimizin ve yıldızların altında küçük bilyelerden yapılmış mekanik bir dünya bulunmaz. Daha derinde düzenli örüntüler, alan titreşimleri, ölçülebilir farklar ve bu farkları taşıyan fiziksel bilgi vardır. Bu videonun ana sorusu tam burada başlıyor. Gerçekliğin en dip katmanında madde mi var, enerji mi var, yoksa bilgi dediğimiz şey bu ikisinden de daha temel bir rol mü oynar? Bu soruya cevap vermek için önce bilgi kelimesini günlük anlamından ayırmak gerekiyor. Günlük hayatta bilgi bir haber, bir cümle, bir dosya ya da zihnimizde tuttuğumuz bir düşünce gibi görünür. Fizikte bilgi daha sade ama daha derin bir şeydir. Bir sistemin hangi durumda olduğunu ayırt edebilmemizi sağlayan farktır. Bir anahtar açık mı kapalı mı? Bir ölçüm cihazı hangi sonucu kaydetti? Bir parçacığın durumu hangi ihtimaller arasından seçildi? Fizikte bilgi böyle ayırt edilebilir durumların düzenidir. Bir parçacığın, bir alanın, hatta uzay zamanın anlamı en derinde ölçümlerden, ayrımlardan ve kayıtlardan ayrı düşünülmeyebilir. Fizik bize gerçekliği yalnızca nesnelerle değil, nesneler arasındaki ayrımlar, ilişkiler ve kayıtlarla da anlamamız gerektiğini gösterir. Gündelik sezgimiz bu fikre direnç göstermektedir. Çünkü biz dünyayı nesnel olarak yaşarız. Bardak masanın üzerindedir, güneş gökyüzündedir, bedenimiz odanın içinde yer kaplar. Ama atom ölçeğine indiğimizde nesne fikri gevşemeye başlar. Atomun çekirdeği çok küçüktür. Elektronlar ise minik gezegenler gibi çekirdeğin etrafında dönmez. Elektronlar daha çok olasılık bulutu gibi davranır. Yani atomun içinde gündelik anlamda dolu bir iç yapı bulamayız. Bir direnç, bir düzen, bir yapı ve bu yapıyı ayakta tutan kuantum kuralları buluruz. Daha da derine indiğimizde parçacık dediğimiz şey de eskisi kadar basit görünmez. Modern fiziğin dili olan kuantum alan teorisinde temel parçacıklar alanların uyarılmış halleri olarak düşünülür. Bir gitar telini hayal edin. Telin kendisi vardır ama duyduğumuz nota telin titreşimidir. Kuantum alanlarında da parçacık alanın belirli bir titreşim biçimi gibidir. Bu benzetme eksiktir. Fakat ana sezgiyi doğru yöne çeker. Parçacık küçük bir sert bilye değildir. Alanın kurallı bir davranış biçimidir. Wilczek'in vurguladığı büyük sezgi kırılması burada ortaya çıkar. Görünür maddenin kütlesi bile yalnızca parçacıkların kendi ağırlığından gelmez. Proton gibi atom çekirdeğini oluşturan yapıların kütlesinin büyük bölümü kuarkların çıplak kütlesinden değil, onları bir arada tutan kuantum alanlarının dinamiğinden gelir. Bedenimizin ağırlığı yalnızca içindeki küçük parçaların toplam ağırlığı değildir. Bedenimizi oluşturan maddenin büyük kısmı alanların enerjisinden, etkileşimlerinden ve bu etkileşimlerin oluşturduğu kararlı düzenden doğar. Bu maddenin gerçek olmadığı anlamına gelmez ama maddenin neden gerçek gibi davrandığını açıklar. Örneğin bir dalga suyun düzenli hareketidir. Ama bir dalga tekneyi devirebilir. Benzer biçimde madde de alanların ve kuantum kurallarının düzenli davranışıdır. Ama bu düzen yıldızlara enerji verir, gezegenleri oluşturur, kemikleri sertleştirir ve masayı elimize dirençli hale getirir. Eğer madde alanların düzenli davranışıysa bilgi bunun neresinde duruyor? Bilgi bu düzenin okunabilir farklarıdır. Bir sistemin başka türlü de olabileceği halde şu anda belirli bir biçimde olmasıdır. Bu fark yalnızca zihnimizde oluşan bir yorum değildir. Fizikte bilgi fiziksel bir taşıyıcı ister. Bir bit havada asılı duran soyut bir ruh gibi var olmaz. Bir mıknatısın yönünde, bir elektronik devrede, bir atomun enerji düzeyinde, bir ışık parçacığının durumunda taşınır. Landauer ilkesi bu noktada çok önemlidir. Bir bilgisayarda bir bitlik bilgiyi silmek size soyut bir işlem gibi görünür. Ekranda bir dosyayı silersiniz ve biter. Fakat fizik açısından silme işlemi bir hafıza elemanının durumunu değiştirmektir. Bu değişim ısı ve enerji ile ilişkili bir maliyet ortaya çıkarır. Çok küçük bir maliyet ama prensip düzeyinde gerçek bir maliyet. Bu yüzden bilgi fizikseldir. Bilgi bir taşıyıcı üzerinde durduğunda fiziksel dünyaya bağlıdır. Silindiğinde, kopyalandığında, ölçüldüğünde ya da çevreye yayıldığında fiziksel sonuçlar üretir. Kuantum dünyada da bu daha ilginç hale gelir.
Klasik bilgi bir lambanın açık ya da kapalı olması gibidir. Kuantum bilgi ise bu kadar basit değildir. Bir kuantum sisteminin durumu onu ölçmeden önce klasik anlamda hazır bir etiket gibi durmaz. Ayrıca bilinmeyen bir kuantum durumu kusursuz biçimde kopyalanamaz. Yani kopyalanamazlık ilkesi burada devreye girer. Doğa kuantum düzeyde bilginin her istediğimiz gibi çoğaltılmasına izin vermez. Çünkü gündelik hayatta bilgi kopyalamak kolaydır. Bir fotoğrafı çoğaltırsınız, bir dosyayı başka bir diske aktarırsınız, bir cümleyi deftere yazarsınız. Kuantum düzeyde ise sistemin durumunu öğrenmeye çalışmak çoğu zaman sistemle etkileşime girmek anlamına gelir. Etkileşim sistemi değiştirir. Yani bilgi gözlemden bağımsız pasif bir etiket değildir. Fiziksel süreçlerin içinde aktif bir kısıttır. Dolaşıklık da bu yüzden önemlidir. Dolaşıklık iki sistemin durumunun artık tamamen ayrı ayrı tarif edilememesidir. Parçaların bilgisi bütünün bilgisinden koparıldığında eksik kalır. Bu durum gerçekliğin yalnızca tek tek nesnelerden değil, nesneler arasındaki ilişkilerden de oluştuğunu gösteren en güçlü kuantum işaretlerden biridir. Buraya kadar gördüğümüz tablo şu: madde sandığımız kadar dolu değildir. Parçacık sandığımız kadar katı değildir. Bilgi sandığımız kadar soyut değildir. İlişkiler de ikincil değildir. Ama gerçek kırılma kara deliklere geldiğimizde yaşanır. Kara delikler fiziğin en sert sınav alanıdır. Çünkü burada genel görelilik, kuantum teorisi ve termodinamik aynı anda sahneye çıkar. Genel görelilik bize kütle ve enerjinin uzay zamanı eğdiğini söyler. Kuantum teorisi bize bilginin temel düzeyde korunması gerektiğini ima eder. Termodinamik ise düzen, düzensizlik, ısı ve entropi hakkında konuşur. Kara delikler bu üç dili aynı masaya oturtur ve şu soruyu sorar: bir şey kara deliğe düşerse onun bilgisi nereye gider? Kuantum teorisi bilginin tamamen yok olmasına izin veren bir evren resmiyle uyumlu değildir. Kara delik bilgi problemi budur. Genel göreliliğe göre kara deliğe düşen nesnelerin bilgisi saklanıyor ve tutuluyor gibi görünür. Kuantum teorisi ise bilginin yok olmaması gerektiğini söyler. Bu problem bilgi kelimesini fiziğin merkezine yerleştirdi. Kara deliklerin entropisi, yani saklayabileceği mikro durumların ölçüsü, beklendiği gibi hacimle değil, olay ufkunun alanı ile ilişkilidir. Bir bölgenin en fazla ne kadar bilgi taşıyabileceği içindeki hacimden çok sınırıyla bağlantılıdır. Holografik ilke bu sezgiden doğar. Nasıl iki boyutlu bir hologram, üç boyutlu bir görüntü izlenimi verebiliyorsa, bazı fiziksel teorilerde bir hacmin içindeki fizik sınırdaki daha temel bilgiyle tarif edilir. Bu fikir çok güçlüdür ama doğru sınırda tutulmalıdır. Kara delik fiziği ve kuantum yerçekim çalışmaları bilgi ile uzay zaman geometrisi arasında beklenenden çok daha derin bir ilişki olduğunu göstermiştir. Holografi özellikle belirli kuramsal evrenlerde çok başarılı çalışır. Fakat bizim evrenimizin tüm ayrıntılarını açıklayan tamamlanmış bir teori değildir. Yine de bu fikir uzay ve zaman hakkında sezgimizi değiştirir. Biz uzayı boş bir sahne gibi düşünürüz. Odanın içinde eşyalar vardır, gökyüzünde yıldızlar, evrenin içinde galaksiler. Fakat kuantum yerçekimi arayışında uzay zamanın kendisi de daha temel ilişkilerden doğan bir yapı olarak düşünülür. Yani kuantum sistemler arasındaki derin ilişki, uzay zamanın bağlılığını açıklayan anahtar rol oynar. Parçalar arasındaki bilgi ilişkileri değiştiğinde geometri dediğimiz şey de değişebilir. Bu noktada en önemli soru şudur: eğer uzay zaman bile ilişkilerden ve bilgiden doğuyorsa, gerçeklik dediğimiz şeyin temeli nedir? Yerleşik fizik bize çok güçlü biçimde şunu söylüyor: maddeyi, enerjiyi, uzayı ve zamanı anlamak için bilgi kavramını dışarıda bırakamayız. Bilgi artık yalnızca bilgisayar bilimlerinin konusu değildir. Termodinamikte, kuantum teorisinde, kara deliklerde ve kuantum yerçekiminde temel bir dil haline gelmiştir. Bilgi temeldir dediğimizde bilgi sanki tek başına, kendi başına duran görünmez bir maddeymiş gibi anlaşılabilir. Bu yanlıştır. Bilgi taşıyıcısız var olan yeni bir madde türü değildir. Bilgi bir sistemin düzeni, ayrımları, olası durumları ve bu durumlar arasındaki ilişkilerle ilgilidir. Bir kitabın bilgisi kağıttan, mürekkepte ve okuyabilen bir düzen içinde taşınır. Bir bilgisayar dosyasının bilgisi elektriksel ya da manyetik durumlarda taşınır. Bir kuantum sisteminin bilgisi ise kuantum durumlarında ve ilişkilerinde taşınır. Bu yüzden bilgi mi madde mi sorusunu basit bir yarış gibi görmek yanıltıcıdır. Daha doğru olarak şunu söyleyebiliriz: madde dediğimiz şey bilgi taşıyan ve ilişkiler kuran fiziksel yapıların kararlı bir görünümüdür. Bu modeli test etmek için ne gerekir? Öncelikle kara deliklerden yayılan ışımanın gerçekten bilgi taşıyıp taşımadığına dair daha açık kuramsal ve gözlemsel izler gerekir. İkinci olarak kuantum yerçekim yaklaşımlarının yalnızca matematiksel olarak kusursuz olması yetmez. Evrenin erken döneminden, kara deliklerden ya da çok hassas kuantum deneylerinden ayırt edilebilir sonuçlar vermesi gerekir. Üçüncü olarak holografik ve ilişkisel modellerin bildiğimiz parçacık fiziği ve kozmolojiyle çelişmeden
yeni bir açıklama gücü sağlaması da gerekmektedir. Şimdi başlangıçtaki masaya geri dönelim. Eliniz masaya dokunduğunda gerçekten bir şeye dokunuyorsunuz. Bu temas sahte değildir ama dokunduğunuz şey çocukken hayal ettiğiniz gibi içi dolu küçük sert parçacıkların toplamı değildir. Dokunduğunuz şey alanların, yüklerin, kuantum yasalarının ve düzenli bilgi ilişkilerinin makroskopik sonucudur. Gerçeklik burada daha derin bir açıklama katmanına çekilmektedir. Bu yüzden Wiesek'in düşünce çizgisi bize madde önemsizdir demez. Maddenin arkasında daha soyut ama fiziksel olarak etkili bir düzen bulunduğunu gösterir. Standart modelin az sayıda kuralla büyük bir madde çeşitliliğini açıklaması, doğanın derinde karmaşadan çok düzenle çalıştığını göstermektedir. Kuantum alanları, simetriler, korunum ilkeleri ve bilgi kısıtları görünür dünyanın mimarisini oluşturur. Bir taş artık yalnızca taş değildir. Kuantum alanlarının kararlı bir yapısıdır. Bedenimiz yalnızca atom yağın değildir. Alanların, moleküllerin, sinirsel kayıtların ve biyolojik bilginin geçici ama son derece düzenli bir örüntüsüdür. Gerçeklik yalnızca neyden yapılmıştır sorusuyla anlaşılmaz. Hangi ilişkilerle ayakta duruyor, hangi farklar korunuyor, hangi bilgiler korunur şekilde çevreye yayılıyor, hangi ölçümler dünyayı bizim için belirli hale getiriyor gibi sorular da aynı derecede önemlidir. Modern fizik nesnelerin arkasında ilişkileri, ilişkilerin arkasında kuralları, kuralların arkasında ise hala tam olarak çözemediğimiz bir bilgi yapısını gösterir. Eğer bilgi gerçekten temel rol oynuyorsa, evren bir eşya deposu değil, kendini kurallar üzerinden sürekli okunabilir hale getiren dev bir fiziksel düzen olarak anlaşılmalıdır. Biz bu düzenin dışında duran seyirciler değiliz. Biz de aynı düzenin içinde oluşmuş, madde örüntülerinden yapılmış, çevresini ölçen, kaydeden ve anlamlandıran sistemleriz. Evreni gözlemlediğimizde dışarıdan bir tabloya bakmıyoruz. Evrenin kendi içindeki bir parça, evrenin başka parçaları hakkında bilgi topluyor. Metafiziksel olarak görünen bu soru artık tam tersine çok disiplinli ve çok sıkı bir fizik sorusudur. Bilgi termodinamik maliyet taşıyorsa, kuantum bilgi kopyalanamıyorsa, kara delikler bilgiyle ilgili paradokslar üretiyorsa, holografi geometri ile bilgi arasında bağ kuruyorsa, o zaman gerçekliğin temelini anlamak için madde nedir sorusunun yanına bilgi nedir sorusunu da koymak zorundayız. Yeni fiziksel sezgi bize şunu söylüyor. Madde dediğimiz şeyin kendisi daha derin alanların, ilişkilerin ve fiziksel bilgi düzenlerinin ortaya çıkmış biçimi olabilir. Bu yüzden gerçekliği artık farklı görüyoruz. Masa hala masadır, atom hala atomdur, evren hala evrendir. Fakat onların temelinde aradığımız şey küçük sert nesnelerden çok daha derin bir düzendir. Farkların kaydedildiği, ilişkilerin korunduğu, alanların titreştiği ve bilginin fiziksel hale geldiği bir düzen. Ve bu bizi daha rahatsız edici bir soruya götürüyor. Eğer gerçeklik bilgiyle bu kadar iç içeyse bilinci de yalnızca maddeyle mi açıklayacağız? Yoksa bilinç dediğimiz şey de evrenin bilgiyle kurduğu ilişkinin özel bir biçimi midir? Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.